Haklısın, dedi Harry sessizce. Gerçek adım Harry Lucas. Babam emekli bir askerdi ve Rhodesya'da çiftçilik yapmaya çalışıyordu. Ben içerideyken öldü. Cambridge'deki 2. yılımda. Onu seviyor muydun, diye sordum birdenbire. Bilmiyorum. Sonra utandı. Aniden öfkeyle devam etti. Neden böyle söylüyorum? Babamı seviyordum. Onu en son gördüğümde birbirimize acı şeyler söylemiştik. Vahşiliğim ve borçlarım yüzünden birçok tartışma yaşadık. Ama yaşlı adama değer veriyordum. Şimdi, ne zaman ne kadar geç olduğunu biliyorum. Daha sessizce devam etti, Cambridge'deyken diğer adamla tanıştım. Genç Earths'li mi? Evet, genç Earths'li. Babası, bildiğiniz gibi, Güney Afrika'nın en önde gelen adamlarından biri. Birlikte sürüklendik. Güney Afrika sevgisi ikimizde de vardı ve dünyanın el değmemiş yerleri. Cambridge'den ayrıldıktan sonra, Earths'li babasıyla son bir tartışma yaşadı. Eski adam borçlarını 2 kez ödemişti, bir daha ödemeyi reddediyordu. Aralarında acı bir sahne geçti. Sir Lawrence sabrının sonuna geldiğini ilan etti. Oğlu için artık hiçbir şey yapmayacaktı. Kendi ayakları üzerinde durmak zorundaydı. Sonuç olarak, bildiğiniz gibi, o 2 genç adam birlikte Güney Amerika'ya gidip elmas arayışına çıktı. Şimdi ayrıntılara girmeyeceğim ama orada harika zamanlar geçirdik. Zorluklar bol, anlıyorsunuz. Ama bu iyi bir hayattı. Elden ağıza yaşam, alışılmış yoldan çok uzakta bir varoluş mücadelesi. Ve, Tanrım, bir arkadaşı gerçekten tanımak için ne mükemmel bir yerdi. Aramızda yalnızca ölümün kırabileceği bir bağ vardı. Albay Reis'in dediği gibi, çabalarımız başarıyla taçlandırıldı. İkinci bir Kimberley'ni bulduk. Britanya Guyanası ormanlarının kalbinde. Sevincimi anlatamam. Asıl mesele buluntunun para değeri değildi. Bakın, Earths'li paraya alışkındı ve babası öldüğünde milyoner olacağını biliyordu. Lucas ise her zaman fakir olmuştu ve buna alışkındı. Hayır, bu saf bir keşif zevkiydi. Duraksadı. Neredeyse özür dileyerek ekledi. Bunu böyle anlatmamda sakınca yok mu? Ama ben hiç de içinde değildim. Şimdi böyle görünüyor. Geriye dönüp o 2 çocuğu görüyorum. Neredeyse birinin Harry Rayburn olduğunu unutuyorum. İstediğin gibi anlat, dedim. O devam etti. Kimberley'e geldik, çok yorgun ama bulmuştuk. Muhteşem bir elmas koleksiyonunu uzmanlar sunmak için yanımıza aldık. Ve sonra, Kimberley'deki otelde, onunla tanıştık. Biraz gerildi. Kapı direğine dayanan el istemsizce sıkıştı. Anita Grünberg. Adı buydu. Bir aktristi. Oldukça genç ve çok güzeldi. Güney Afrika doğumluydu. Ama annesi Macardı, sanırım. Hakkında tuhaf bir gizem vardı. Bu da elbette, vahşi doğadan yeni dönen 2 genç erkeğin ilgisini daha da artırdı. Kolay bir görevi olmalıydı. İkimiz de ona hemen aşık olduk ve ikimiz de bunu kabullenmekte güçlük çektik. Aramıza giren ilk gölge buydu. Ama o zaman bile dostluğumuzu zayıflatmadı. Dürüst olmak gerekirse, her birimiz diğerinin yanında durarak kazanmaya hazırdı. Ama onun oyunu bu değildi. Bazen, sonradan, neden Sir Lawrence Earthsley'nin tek oğlu için olmadığını merak ettim. Çünkü o oldukça tutkulu biriydi. Gerçek şu ki evliydi. De Beers'teki bir taş ayırıcısıyla, ama kimse bundan haberdar değildi. Keşfimize ilgi gösteriyormuş gibi yaptı. Her şeyi ona anlattık, hatta elmasları bile gösterdik. Delilah, işte bu isim ona yakışırdı. Ve onu oynadı mükemmel biçimde. De Beers soygunu ortaya çıktı ve bir gök gürültüsü gibi polis üstümüze çullandı. Elmaslarımıza el koydular. İlk başta sadece güldük, tüm olay çok saçmaydı. Sonra elmaslar mahkemede ortaya konuldu ve bunların şüphesiz de Beers'ten çalınan taşlar olduğu anlaşıldı. Anita Grünberg ortadan kaybolmuştu. Değişimi yeterince ustaca yapmıştı. Bizim hikayemiz, bu taşların gerçekten bizim elimizden geçmediğine dair gülerlik bir şeye dönüşmüştü. Sir Lawrence Earthsley büyük bir etkiye sahipti. Davanın düşürülmesini sağladı. Ama geride 2 genç adam kaldı. Dünyayla yüzleşmek zorunda olan, mahvolmuş ve rezil edilmiş 2 genç. Adlarına hırsız damgası vurulmuştu. Ve bu, o güzel yaşlı adamın kalbini kırdı. Oğluyla acı bir görüşme yaptı. Hayal edilebilecek her türlü suçlamayı yağdırdı üstüne. Soyadını kurtarmak için elinden geleni yapmıştı. Ama o günden itibaren oğlu artık oğlu değildi. Onu tamamen reddetti. Ve çocuk, gururlu, genç aptal, babasının inanmazlığına karşı sessiz kaldı, masumiyetini dile getirmeden. Öfkeyle çıktı görüşmeden. Arkadaşı onu bekliyordu. Bir hafta sonra savaş ilan edildi.
İki arkadaş birlikte askere katıldı. Ne olduğunu biliyordunuz. Kısmen kendi deli pervasızlığı yüzünden, gereksiz tehlikelere giren bir adam, en iyi arkadaşını öldürdü. Ve kendi adıyla birlikte o da lekelendi. Sana yemin ederim anne, esas olarak onun yüzünden o kadına bu kadar öfke duyuyordum. O kadın gerçekten onunla benden çok daha derinden ilgilenmişti. Ben çılgınca aşık olmuştum. Hatta onu bazen korkuttuğumu sanıyorum. Ama Örtsley onunla daha sessiz, daha derin bir his içindeydi. O, onun evreninin tam merkeziydi ve o ihanet kökleri parçaladı. Darbe onu sersemletti, felç etti. Harry duraksadı. 1-2 dakika sonra devam etti. Bildiğiniz gibi, kayıp, muhtemelen öldürülmüş olarak bildirilmiştim. Bu hatayı düzeltmek için hiç zahmet etmedim. Parker adını aldım ve bu adaya geldiğimde, burayı zaten tanıyanlardan biri olduğumu biliyordum. Savaşın başında masumiyetimi kanıtlama umuduyla hırslıydım. Ama şimdi o ruh ölmüş gibiydi. Tek hissettiğim şu oldu, ne önemi var ki? Arkadaşım ölmüştü. Ne onun ne benim yaşayan akrabalarımız vardı. Zaten ölmem gerekiyordu. Bırak ölsün gitsin. Burada huzurlu bir hayat sürdüm. Ne mutlu ne mutsuz, tüm hislerden uyuşmuş. Şimdi anlıyorum ki o zamanlar bunun farkında değildim. Kısmen savaşın etkisiydi bu. Ve sonra, bir gün beni yeniden uyandıran bir şey oldu. Bir grup insanı nehirde tekneyle gezdirirken, iniş noktasında onlara yardım ederken, adamlardan biri şaşkın bir haykırış çıkardı. Dikkatimi çekti. Sakallı, küçük, zayıf bir adamdı. Bana elinden gelenin sonuna kadar bakıyordu, sanki bir hayalet görüyormuş gibi. O duygu o kadar güçlüydü ki merakımı uyandırdı. Otelde onu sorguladım. Adının Carton olduğunu, Kimberley'den geldiğini ve de Beers'te elmas ayırıcısı olarak çalıştığını öğrendim. Bir anda tüm eski yanlış hissi tekrar üstüme çöktü. Adadan ayrıldım ve Kimberley'e gittim. Ama onun hakkında fazla bilgi edinemiyordum. Sonunda zorla görüşmeye girmem gerektiğine karar verdim. Tabancamı yanıma aldım. İlk bakışta fiziksel olarak korkak olduğunu anlamıştım. Yüz yüze geldiğimiz anda benden korktuğunu fark etmek zor olmadı. Kısa sürede her şeyi anlattırmayı başardım. Soygunun bir kısmını kendisi organize etmişti ve Anita Grünberg onun eşiydi. Bir keresinde bizi otelde onunla yemek yerken görmüştü. Ölüdüm diye okuduktan sonra, şelalesinin başında beni görmek onu çok şaşırtmıştı. O ve Anita oldukça genç yaşta evlenmişlerdi. Ama kısa sürede birbirlerinden uzaklaşmışlardı. Kötü bir sürüyle takılmıştı, dedi bana. Ve o zaman ilk kez, albaydan bahsetti. Carton'un kendisinin bu ilişkide hiç karışmadığını söyledi ve inanmaya yatkındım ona. Kesinlikle başarılı suçluların yapıldığı malzemeden değildi. Ama hala bir şeyleri sakladığını hissediyordum. Test olarak onu orada vurmakla tehdit ettim, ardından başıma ne geleceğini artık umursamadığımı ilan ettim. Korkudan bir hikaye daha anlattı. Görünüşe göre Anita Grünberg, albaya tamamen güvenmiyordu. Otelden aldığı taşları ona teslim ediyor gibi yaparken, birkaçını kendi elinde tutmuştu. Carton ona teknik bilgisiyle tavsiye vermişti, hangileri saklanmalı. Eğer bir gün taşlar ortaya çıkarılsaydı, renkli ve kaliteli yapıları sayesinde kolayca tanınabilirlerdi. De Beers uzmanları hemen kabul ederdi ki bu taşlar hiç ellerinden geçmemiş. Bu şekilde benim ikame hikayem desteklenirdi, adım temizlenirdi ve şüphe doğru tarafa yönlendirilirdi. Anladım ki alışılmış uygulamasının aksine, albayın kendisi bu olayda ilgi duymuştu. Bu yüzden Anita gerçek bir kontrolü olduğundan memnun hissediyordu. Carton şimdi bana şunu söyledi, Anita Grünberg ile, ya da Nadina ile, artık kendini böyle adlandırıyordu, bir pazarlık yapmalıydım. Yeterli bir para tutarı için elmaslardan vazgeçmeye istekli olacağını düşünüyordu. Ve eski işverenine ihanet ederdi. Hemen ona telgraf çekerdi. Carton'dan hala şüpheliydim. Korkutmak kolaydı onu, ama kendi korkusunda bu kadar yalan söyleyen birinden gerçeği süzmek kolay iş değildi. Otele döndüm ve bekledim. Ertesi akşam telgrafına cevabı almış olacağını düşündüm. Onu aradım. Bay Carton'un evde olmadığı, ama yarın döneceği söylendi. Anında şüphelendim. Tam zamanında öğrendim ki aslında Kilmorden Kalesi'nde İngiltere'ye yelken açıyordu. Bu gemi Cape Town'dan 2 gün sonra ayrılıyordu. Tam zamanım vardı. Aşağı inip aynı tekneye yetişmek için. Carton'ı gemideki varlığımla tedirgin etmek niyetinde değildim.
Cambridge'deyken oldukça fazla oyunculuk yapmıştım ve kendimi ciddi sakallı, orta yaşlı bir beyefendiye dönüştürmek nispeten kolaydı. Gemide Carlton'dan dikkatle uzak durdum. Mümkün olduğunca kameramda kaldım, hasta numarası yaptım. Londra'ya vardığımızda onu takip etmekte hiç zorlanmadım. Doğrudan bir otele gitti ve ertesi güne kadar dışarı çıkmadı. Otelden saat 1'den kısa süre önce ayrıldı. Ben de arkasındaydım. Doğrudan Knightsbridge'deki bir emlak acentesine gitti. Orada nehir kıyısında kiralanacak evler hakkında bilgi istedi. Ben yan masadaydım, evler hakkında sorular soruyordum. Sonra aniden içeri girdi. Anita Grünberg, Nadina. Her neyse, onu nasıl çağırmak istiyorsanız. Mükemmel, küstah ve her zamanki gibi neredeyse aynı derecede güzeldi. Tanrım, ondan nefret ediyordum. İşte hayatımı mahveden kadın ve benimkinden daha değerli bir hayatı da mahvetmişti. O an ellerimi boynuna dolayıp sıkabilirdim. Hayatını santim santim çıkarmak istedim. Sadece 1 dakika ya da 2 kez kırmızı gördüm. Temsilcinin söylediklerini pek anlamıyordum. Sonra o ses duyuldu, yüksek ve net, abartılı yabancı bir aksanla. Değirmen evi, Marlow, Sir Eustace Pedler'ın mülkü. Bana uygun gibi görünüyor. Her neyse, gidip bakacağım. Adam ona bir emir yazdı. Ve o yeniden dışarı çıktı, kraliçe ve küstah tavrıyla. Ne sözle ne de bir işaretle Carlton'u tanıdı. Ama buluşmalarının önceden belirlenmiş bir plan olduğundan emindim. Sonra sonuçlara atlamaya başladım. Sir Eustace'in kanda olduğunu bilmeden, bu ev arama işinin Millhouse'da onunla buluşmak için bir bahane olduğunu sanıyordum. Soygun sırasında Güney Afrika'da olduğunu biliyordum ve onu hiç görmediğimden, hemen kendisinin gizemli, albay, olduğu sonucuna atladım. O, albay, hakkında çok şey duymuştum. 2 şüphelimi Knightsbridge boyunca takip ettim. Nadina HYDE Park Oteli'ne girdi. Tempomu artırdım ve ben de girdim. Doğrudan restorana geçti. Onu o anda izlemeyi sürdürmek yerine Carlton'u takip etmeye devam etmeye karar verdim. Onu en beklemediği anda yakalamayı umuyordum. Onu HYDE Park Corner'daki metro istasyonuna girerken takip ettim. Platformun sonunda tek başına duruyordu. Yanında bir kız duruyordu ama başka kimse yoktu. Hemen orada ona saldırmaya karar verdim. Ne olduğunu biliyorsunuz. Güney Afrika'da ölü sandığı birini birdenbire görmenin şokuyla kafasını kaybetti ve rayın üstüne geri adım attı. Her zaman korkaktı. Doktor bahanesiyle ceplerine bakmayı başardım. İçinde bazı notlar ve 1-2 önemsiz mektup olan bir cüzdan vardı. Bir rulo film, ki bunu daha sonra bir yere bırakmış olmalıyım. Ve üzerinde 22, Sinde Kilmorden Kalesi'nde yapılacak bir randevuyu gösteren bir kağıt. Kimse beni gözaltına almadan önce aceleyle uzaklaştım. Onu orada bıraktım, ama neyse ki sayıları hatırladım. En yakın elbise odasına koştum ve makyajımı çabucak çıkardım. Bir ölünün cebinde yer aldığım için topuğumda kızgınlık vardı. Sonra geri döndüm. HYDE Park Oteli'ne. Nadina hala öğle yemeğindeydi. Onu Marlow'a kadar nasıl takip ettiğimi ayrıntılı anlatmaya gerek yok. Evin içine girdi ve ben de girdim. Durdu. Gergin bir sessizlik oldu. Bana inanacaksın, anne, değil mi? Tanrı'ya yemin ederim ki söyleyeceğim şey doğru. Evde cinayete çok benziyor bir şeyle karşılaştım ve o ölmüştü. Onu 1. katta buldum. Tanrım, korkunçtu. Ölmüştü ve ben orada 3 dakikadan fazla olmamıştım. Evde başka birinin işareti yoktu. Tabii ki içinde bulunduğum korkunç durumu hemen fark ettim. Bir ustalık darbesiyle şantajcıdan kurtulmuştu. Ve aynı zamanda, suç kendisine yüklenecek bir mağdur sunmuştu. Albayın eli çok net görünüyordu. 2. kez onun kurbanı olacaktım. Aptalca o tuzağa bu kadar kolay girdiğimi bildim. Sonra ne yaptığımı pek bilmiyorum. Dışarı çıkmayı başardım. Mekan oldukça normal görünüyordu. Ama suçun ortaya çıkacağını ve benim tarihimin her yerde yayılacağını biliyordum. Birkaç gün sessiz kaldım, hareket etmeye cesaret edemedim. Sonunda şans bana yardımcı oldu. Sokakta 2 orta yaşlı beyefendi arasında bir konuşma duydum. Birinin Sir Eustace Pedler olduğu ortaya çıktı. Hemen onu sekreteri olarak kendime bağlama fikrini düşündüm. Duyduğum konuşma parçası bana ipucunu verdi. Artık Sir Eustace Pedler'ın, albay, olduğundan o kadar emin değildim. Evi belki kazara bir buluşma noktası olarak belirlenmiş olabilir ya da anlayamadığım belirsiz bir motivasyonla. Biliyor musun, diye sözünü kestim, Guy Paget'in cinayet tarihinde Marlow'da olduğunu.
O zaman mesele bitmiş. Kanda olduğunu sanıyordum Sir Eustace'ı. Floransa'da olması gerekiyordu. Ama kesinlikle oraya hiç gitmemiş. Gerçekten Marlowe'da olduğundan oldukça eminim. Ama tabii ki kanıtlayamam. Ve Paget'ten bir dakika bile şüphelenmediğimi düşün, ta ki o gece seni denize atmaya çalışana kadar. Adam harika bir oyuncu. Evet, değil mi? Bu yüzden Milhouse seçildi. Paget muhtemelen fark edilmeden girip çıkabilirdi. Tabii ki Sir Eustace teknede eşlik etmeme itiraz etmedi. Beni hemen yok etmek istemiyordu. Görüyorsunuz, görünüşe göre Nadina, mücevherleri buluşma yerine getireceğine güvenilir biri değildi. Sanırım Carton onları gerçekten sakladı ve Kilmorden kalesinde bir yerlere koydular. Burası devreye girmem için seçilmişti. Umarım nerede saklandıklarına dair bir ipucu olabilir. Albay, elmasları geri almadığı sürece hala tehlikedeyiz. Bu yüzden her ne pahasına olursa olsun yakalamaya çalışıyor. Şeytan Carton onları sakladığı yerde, eğer sakladıysa. Bilmiyorum. Bu başka bir hikaye, dedim. Benim hikayem. Şimdi sana ben anlatacağım. Harry dikkatle dinledi. Ben de bu sayfalarda anlattığım olayların hepsini tek tek aktardım. Onu en çok şaşırtan şey, elmasların başından beri benim kontrolümde olmasıydı. Ya da daha doğrusu, Susan'ın. Bu, hiç şüphelenmediği bir gerçekti. Tabii ki hikayesini duyduktan sonra Carton'un küçük düzenlemesinin amacını anladım, ya da daha çok Nadina'nın. Çünkü planı düşünen beynin onun olduğundan hiç şüphem yoktu. Şaşırtıcı değildi ki ona veya kocasına uygulanan taktikler elmasların el konulmasına yol açmıştı. Sır, kendi beyninde kilitli kalmıştı. Ve, albay, muhtemelen bunların bir okyanus memuruna emanet edildiğini tahmin edemezdi. Harry'nin eski hırsızlık suçlamasından aklanması güvenli gibiydi. Ama tüm aktivitelerimizi felç eden çok daha ciddi bir yük vardı. Çünkü mevcut durumda açıkça ortaya çıkıp davasını kanıtlayamazdı. Tekrar aynı soruya geliyorduk. Albayın kimliği. O Guy Paget miydi, değil miydi? Bir şey için diyebilirim, dedi Harry. Paget'in Marlowe'da Anita Grünberg'i öldüren kişi olduğu neredeyse kesin görünüyor. Ve bu kesinlikle onun gerçekten, albay, olduğu varsayımına renk katıyor. Çünkü Anita'nın işi, bir astla görüşülecek türden değildi. Hayır, durdu. Bu teoriye karşı çıkan tek şey şu, buraya geldiğiniz gece yoldan çekildiniz. Paget'i Cape Town'da geride bıraktığınızı gördünüz. Çarşambadan önce buraya yetişmesi mümkün değil. Bu bölgede bir elçisi olması ve tüm planları Cape Town'da sizinle uğraşmak üzere kurulmuş olması pek olası değil. Elbette Johannesburg'daki birine telgraf çekmiş olabilir. Rhodesia trenine Mafeking'de katılabilecek biri. Ama talimatlar, o notun yazılmasına izin verecek kadar kesin olmalıydı. Bir an sessiz oturduk. Harry yavaşça devam etti. Bayan Blair'in siz otelden ayrıldığınızda uyuduğunu söylüyorsunuz. Ve Sir Eustace'in Bayan Pettigrew'a dikte ettiğini duyduğunuzu. Albay Reis neredeydi? Onu hiçbir yerde bulamadım. Buna inanmak için bir sebep olsaydı, siz ve ben birbirinizle dost olmayı öneriyor olabilir miyiz? Olabilir, dedim düşünceli bir şekilde. Matopos'tan dönüş yolunda yaptığımız konuşmayı hatırlıyordum. Çok güçlü bir kişilik, dedim. Ama, albay, anlayışıma hiç uymuyor. Ve üstelik, böyle bir fikir saçma olurdu. Gizli serviste. Bunun gerçek olduğunu nereden bileceğiz? Dünyada böyle bir ipucu vermekten daha kolay bir şey yok. Kimse itiraz etmiyor, dedikodu yayılıyor ve herkes bunu İncil gerçeği olarak kabul ediyor. Bu, her türlü şüpheli davranış için bir bahane sunuyor. Anne, reisi seviyor musun? Evet ve hayır. Beni itiyor ve aynı zamanda büyülüyor. Ama şunu biliyorum, ondan her zaman biraz korktum. O, Kimberley soygunu sırasında Güney Afrika'daydı, biliyorsunuz, dedi Harry yavaşça. Ama, albay, hakkında her şeyi Susan'a anlatan oydu. Ve Paris'te onu yakalamaya çalıştığını söyledi. Kamuflaj, özellikle zekice bir tür. Peki Paget bu işin neresinde yer alıyor? Reisin ücretli adamı mı? Belki, dedi Harry yavaşça. Ya da hiç karışmıyor olabilir. Ne? Düşün, anne. Paget'in adını Kilmorden'daki o gecenin anlatımında hiç duydun mu? Evet, Sir Eustace aracılığıyla. Tekrarladım. Harry dikkatle dinledi. Sir Eustace'in yönünden gelen bir adamın kamerasına doğru ilerlediğini ve onu güverteye kadar takip ettiğini söylüyor. Öyle mi? Peki, Sir Eustace'in karşısındaki kamera kimindir? Albay Reis'in.
Diyelim ki Albay Reis güverteye yaklaştı, saldırısı engellendi ve güvertenin etrafından kaçtı. Salon kapısından tam girerken Paget ile karşılaştı. Onu yere çarptırdı ve kapıyı kapatarak içeri atladı. Hızla dönüyoruz ve Paget'i yerde yatarken buluyoruz. Bu sizi tatmin eder mi? Unutuyorsun ki kesinlikle senin onu yere serdiğini ilan ediyor. Neyse, tam bilincini kazandığı anda beni uzakta kaybolurken görüyor. Benim onun saldırganı olduğuma kesin olarak inanmaz mıydı? Özellikle de başından beri beni takip ettiğini sanıyorsa. Mümkün, evet, dedim yavaşça. Ama bu her şeyi değiştirir. Ve başka şeyler de var. Çoğu açıklamaya açık. Cape Town'da sizi takip eden adam Paget ile konuştu ve Paget saatine baktı. Adam sadece ona saati sormuş olabilir. Yani sadece bir tesadüftü, demek istiyorsun? Tam olarak değil. Bütün bunların bir yöntemi var. Paget'i bu ilişkiyle bağlayan bir yöntem. Neden Milhouse cinayet için seçildi? Paget'in elmaslar çalındığında Kimberly'de olması mı sebebi? Eğer bu kadar tesadüfen görünmeseydim, günah keçisi yapılacak sahnede mi olurdum? O zaman tamamen masum olabileceğini mi düşünüyorsun? Öyle görünüyor. Ama öyleyse, Marlowe'da ne iş yapıyordu, bunu öğrenmemiz gerekiyor. Eğer makul bir açıklaması varsa, doğru yoldayız. Ayağa kalktı. Gece yarısını geçti. Yat anne, biraz uyu. Şafaktan hemen önce seni tekneyle götüreceğim. Livingstone'da trene binmen gerek. Orada, tren başlayana kadar seni saklayacak bir arkadaşım var. Bulawayo'ya gidip oradan Bera trenine biniyorsun. Livingstone'daki arkadaşımdan otelde ne olduğunu ve arkadaşlarının nerede olduğunu öğrenebilirim. Bera, dedim düşünceli bir şekilde. Evet anne, sana Bera. Bu insanın işi, bana bırak. Durumu konuşurken hislerden kısa bir mola almıştık. Ama şimdi yine üzerimizdeydi. Birbirimize bile bakamadık. Pekala, dedim ve kulübeye geçtim. Koltukta uzandım ama uyuyamadım. Dışarıda Harry Rayburn'un uzun, karanlık saatler boyunca aşağı yukarı yürüdüğünü duyabiliyordum. En sonunda beni çağırdı. Gel, anne, gitme zamanı. Kalktım ve itaatkar çıktım. Hala sessizdi ve karanlıktı. Ama şafak çok uzakta değildi. Kanoyu alacağız, motorlu tekneyi değil. Harry başladı, birdenbire durdu ve elini kaldırdı. Sus, o ne? Dinledim. Ama hiçbir şey duyamadım. Kulakları benimkinden çok daha keskin, vahşi doğada uzun yıllar geçirmiş bir adamın kulakları. Kısa süre sonra ben de duydum. Nehrin sağ kıyısından gelen hafif kürek sesi ve hızla yaklaşıyordu küçük iniş yerimize. Karanlıkta gözlerimizi kıstırdık. Suyun yüzeyinde koyu bir şekil belirdi. Bir tekne. Sonra anlık bir alev parladı. Birisi kibrit yakmıştı. Işığında bir figürü tanıdım. Muizenberg villasının kızıl sakallı Hollandalısı. Diğerleri yerliydi. Çabuk, kulübeye geri dön. Harry beni de yanında götürdü. Duvardan birkaç tüfek ve bir tabanca indirdi. Tüfek doldurabilir misin? Hiç görmedim. Bana nasıl yapacağını göster. Talimatlarını yeterince iyi kavradım. Kapıyı kapattık. Harry, iniş yerine bakan pencerenin yanında duruyordu. Tekne tam yanaşmak üzereydi. Kim o? Diye seslendi Harry. Sesi çınlıyordu. Ziyaretçilerimizin niyetleri hakkındaki şüphelerimiz hızla çözüldü. Etrafımıza bir mermi yağmuru yağdı. Neyse ki ikimiz de vurulmadık. Harry tüfeği kaldırdı. Katliamcı bir şekilde tükürdü. Defalarca tekrarladı. 2 homurtu ve bir su sıçraması duydum. Bu onlara düşünecek bir şey verdi, diye mırıldandı karamsar bir şekilde, ikinci tüfeğe uzanırken. Ayağa kalk, Tanrı aşkına anne. Geri döndü. Ve hızlıca doldur. Daha fazla mermi geldi. Bir tanesi Harry'nin yanağına hafifçe değdi. Onun ateşe verdiği cevap, onlarınkinden çok daha ölümcüldü. Tüfek döndüğünde yeniden doldurulmuştu. Beni sol koluyla sıkıca kavradı. Bir kez vahşice öptü. Sonra tekrar pencereye döndü. Birden bir bağırış çıkardı. Gidiyorlar. Yetti. Suda iyi işaretler bıraktık ve kaç kişi olduğumuzu göremediler. Şimdilik ezildiler. Ama geri gelecekler. Hazırlanmamız gerekecek. Tüfeği yere attı ve bana döndü. Anne, harikasın, şaşırtıcısın, küçük kraliçe, aslan kadar cesur, siyah saçlı cadı. Beni kollarına aldı. Saçlarımı, gözlerimi, ağzımı öptü. Şimdi işe koyulalım, dedi, birdenbire beni bırakarak. Şu parafin kutularını çıkar. Denileni yaptım. Kulübenin içinde meşguldü. Kısa süre sonra onu çatıda sürünürken gördüm, kollarında bir şeyler taşıyordu. 1-2 dakika sonra geri döndü. Tekneye bin.
Adanın diğer tarafına taşımamız gerekecek. Ben kayboluverirken parafini aldı. Geri geliyorlar, diye seslendim sessizce. Karşı kıyıdan hareket eden bir şekil görmüştüm. Bana doğru koştu. Tam zamanında. Neden? Tekne nerede? İkisi de sürüklenmişti. Harry hafifçe ıslık çaldı. Zor bir durumdayız tatlım. Sakıncası var mı? Seninle değil. Ah, ama birlikte ölmek pek eğlenceli değil. Daha iyisini yaparız. Bak, bu sefer de 2 tekne dolusu var. 2 farklı noktaya inecekler. Şimdi ise küçük sahne efektim. Neredeyse konuşurken kulübeden uzun bir alev yükseldi. Işık, çatıda bükülmüş 2 çömelmiş figürü aydınlatıyordu. Eski kıyafetlerim, paçavralarla dolu. Ama bir süre göremeyecekler. Gel anne, gitmemiz gerek. Çaresiz yollar denemek zorundayız. El ele tutuşarak adada hızla ilerledik. Sadece dar bir su kanalı onu kıyıdan ayırıyordu. Yüzmemiz lazım. Hiç yüzebiliyor musun, anne? Ama önemi yok. Seni geçirebilirim. Tekne için yanlış taraf, çok fazla kaya var. Ama sağ taraf yüzmek için doğru ve Livingstone için de. Biraz fazlası, daha uzağa. Nedir tehlike, Harry? Çünkü kasvetli ifadesini görmüştüm. Köpek balıkları mı? Hayır, küçük kaz. Köpek balıkları denizde yaşar. Ama zekisin, anne. Timsahlar. İşte sorun bu. Timsahlar mı? Evet. Onları düşünme ya da dilediğin duayı et. Hangisi olursa olsun. Daldık. Dualarım etkili olmalı ki. Çünkü macerasız kıyıya ulaştık ve kendimizi karaya çektik. Islak ve damlıyorduk. Şimdi Livingstone'a gidelim. Yol zor, maalesef ve ıslak kıyafetler durumu iyileştirmiyor. Ama yapılması gerekiyor. O yürüyüş tam bir kabustu. Islak eteklerim bacaklarıma dolandı. Çoraplarım kısa sürede dikenlere takıldı. Sonunda durdum, tamamen bitkin. Harry geri döndü. Dur tatlım, seni biraz taşıyacağım. Livingstone'a işte böyle geldim. Omzunda asılı, kömür torbası gibi. Bunu nasıl başardığını bilemiyorum. Şafak vakti ilk ışık yeni kırılıyordu. Harry'nin arkadaşı 20 yaşlarında genç bir adamdı. Yabancı biri, yerli merak malzemeleri deposu tutuyordu. Adı Ned'di. Belki başka bir adı da vardı ama hiç duymadım. Harry'nin içeri girmesine, üstelik sırılsıklam, aynı derecede ıslanmış bir dişiyi tutarken, hiç şaşırmamış gibiydi. Erkekler gerçekten harikadır. Bize yiyecek verdi. Sıcak kahve verdi. Ve Manchester'ın gösterişli renklerinde battaniyeler, kendimizi sararken kıyafetlerimiz kuruyordu. Küçük arka odada, gözlemden korunaklı bir yerdeyken, dikkatle sorgulamalar yaptı. Sir Eustace'in ekibinden ne olduğunu, birinin hala otelde olup olmadığını öğrenmek istiyordu. O zaman Harry'e dedim ki, beni Bera'ya göndermeye ikna edemez. Zaten istememiştim. Ama şimdi böyle bir planın tüm gerekçeleri ortadan kalkmıştı. Planın amacı, düşmanlarımın beni ölü sanmasıydı. Artık ölmediğimi bildiklerine göre, Bera'ya gitmek hiçbir işe yaramazdı. Kolayca takip edip sessizce öldürebilirlerdi. Beni koruyacak kimse yoktu. Sonunda şuna karar verdik, Susan'e katılmalı ve tüm enerjimi kendimi korumaya vermeliydim. Macera aramak ya da, albayı mat etmeye çalışmak değil. Sessizce onunla kalacak ve Harry'den talimat bekleyecektim. Elmaslar Kimberley'de Parker adına bir bankaya yatırıldı. Bir şey var, dedim. Bir tür kodumuz olmalı. Birinden geldiğini iddia eden mesajlarla yeniden kandırılmak istemiyoruz. Oldukça kolay. Benden gerçekten gelen herhangi bir mesajda ve kelimesi çizili olacak. Ticari marka olmadan geçersiz, diye mırıldandım. Peki ya telgraflar? Benden gelen herhangi bir telgraf, Andy, imzasını taşıyacak. Tren yakında geliyor, Harry, dedi Ned, başını içeri uzatıp hemen geri çekti. Ayağa kalktım. Ve eğer iyi, sağlam bir adamla evlenmeyi düşünürsem, diye mütevazıca sordum. Harry bana yaklaştı. Tanrım anne, eğer başka biriyle evlenirsen, boynunu sıkarım. Ve sen, evet, dedim, heyecanla zevkle. Seni alıp mordan maviye döverim. Ne hoş bir koca seçmişim, dedim alaycı bir şekilde. Ve bir gecede fikrini değiştiriyor. Daha önce de belirttiğim gibi, ben özünde huzur isteyen bir adamım. Sessiz bir hayat istiyorum. Ve bu, sahip olamayacağım tek şey gibi görünüyor. Evet, her zaman fırtınaların ve alarmların ortasında buluyorum kendimi. Paget'ten kurtulmanın rahatlığı büyüktü. O, durmaksızın entrikalarını burnuma sokuyordu. Bayan Pettigrew ise kesinlikle faydalı bir yaratık. Huri hakkında söylenecek çok şey olmasa da bir iki başarısı paha biçilemez.
Bulaveo'da karaciğerimin biraz ağır geldiği doğru ve bunun sonucunda ayı gibi davrandım. Ama trende huzursuz bir gece geçirmiştim. Saat 3'te, vahşi batı kahramanı gibi giyinmiş genç bir adam kompartımanıma girdi ve nereye gittiğimi sordu. İlk omurtularımı umursamadı. Çay ve Tanrı aşkına şeker koyma, dedim. Ama sorusunu yineledi. Vurguladı ki garson değil, göçmenlik memuruydu. Sonunda ona hiçbir bulaşıcı hastalık taşımadığımı, Rodezya'yı en saf niyetle ziyaret ettiğimi anlatmayı başardım. Hristiyan adlarımı ve doğum yerimi tam anlamıyla söyledim. Sonra biraz uyumaya çalıştım. Ama resmi aptalın biri saat 5:30'da sıvı şeker olduğu açık bir çayla beni uyandırdı. Ona atmadım, ama bunu yapmak istediğimi biliyordum. Şekersiz çay getirdi, taş gibi soğuk, tam 6'da. Bulaveo'nun hemen dışına geldiğimizde tamamen bitkin halde uyuyakaldım. Gözlerimi açtığımda, vahşi bacaklı ve boyunlu tahta bir zürafa üstümdeydi. Ama bu küçük çatışmalar için her şey yolunda gitmişti. Sorunsuzca. Ve sonra yeni bir felaket geldi. Şelalelere vardığımız geceydi. Bayan Pettigreva dikte ederken, aniden Bayan Blair, hiçbir bahane vermeden içeri girdi. Oldukça az örtünen kıyafetler giyiyordu. "Anne nerede?" diye bağırdı. Güzel bir soru. Sanki kız benim sorumluluğummuş gibi. Bayan Pettigrew ne düşünüyordu ki? Anne Bedingfield'i cebimden gece yarısı ya da civarında çıkarma alışkanlığım olduğunu mu sanıyordu? Benim gibi bir adam için oldukça aşağılayıcı. "Sanırım yatağında," dedim soğukça. Boğazımı temizledim ve Bayan Pettigrew'a baktım. Dikteye devam etmeye hazır olduğumu göstermek istedim. Bayan Blair ipucunu anlasaydı iyi olurdu. Hiçbir şey yapmadı. Bunun yerine bir sandalyeye oturdu ve terliğini bir şekilde havada salladı. Odasında değil, ben de oradaydım. Korkunç bir rüya gördüm, onu tehlikede gördüm. Sadece kendimi rahatlatmak için odasına gittim. Orada değildi. Yatağı bozulmamıştı. Bana meydan okurcasına baktı. "Ne yapmalıyım, Sir Eustace?" "Yatağa git," diye cevap vermek istedim. Ama kendimi tuttum. Boşuna endişelenmemesini söylemek istedim. Anne Bedingfield gayet iyi kendi kendine bakabilir. "Reis bunun hakkında ne diyor?" diye sordum. "Reis neden her şeyi kendi başına yönetmek zorundaymış gibi davranıyor ki? Kadın toplumundan bazı dezavantajları bırak birinin omuzuna. Onu hiçbir yerde bulamıyorum." Görünüşe göre geceyi güzelleştiriyordu. İçimi çektim ve oturdum. "Huzursuzluğunun sebebini tam olarak göremiyorum," dedim sabırla. "Rüyam. Akşam yemeğinde yediğimiz köri. Ah, Sir Eustace." Kadın oldukça öfkeliydi. "Ama herkes bilir ki kabuslar doğrudan yanlış yemekten kaynaklanır. Sonuçta," dedim ikna edici bir şekilde, "Anne Bedingfield ve Reis neden küçük bir yürüyüşe çıkmasın? Tüm oteli bu konuda neden ayağa kaldıralım? Sence sadece birlikte yürüyüşe çıktılar mı? Ama gece yarısından sonra, gençken bu aptalca şeyleri yapar," diye mırıldandım. "Ama Reis kesinlikle daha iyisini bilecek yaştadır." "Gerçekten öyle mi düşünüyorsun?" "Sanırım kaçarak evlendiler," dedim sakinleştirici bir şekilde. Ama bunun aptalca bir öneri olduğunun tamamen farkındaydım. Böyle bir yerde, kaçacak nereye var ki? Ne kadar daha zayıf yorumlar yapmam gerektiğini bilemiyorum. Ama tam o sırada Reis kendisi içeri girdi. Her halükarda kısmen haklıydım. Yürüyüşe çıkmıştı. Ama anneyi yanına almamıştı. Ancak durumu kavramadaki yanılgım kısa sürede ortaya çıktı. Reis, otelin tamamını 3 dakikada alt üst etti. Bu kadar üzgün bir adam görmemiştim. Olay gerçekten olağanüstüydü. Kız nereden gitmiş olabilirdi? Tam giyinmiş otelden çıkmış, yaklaşık 10 ya da 11 dakika önce. Ve bir daha hiç görülmemişti. İntihar fikri imkansız görünüyordu. Hayata bu kadar bağlı, enerjik genç bir kadındı. Bırakmak için en ufak bir niyeti olamazdı. Ve üstelik, öğlene kadar tren yoktu. Yani oradan ayrılamazdı. O zaman o şeytan neredeydi? Reis neredeyse kendini kaybediyordu. Zavallı adam. Her taşı çevirdi. Bölgedeki tüm yetkililer, yüzlerce mil boyunca göreve çağrıldı. Yerel takipçiler dört ayakta çalışıyordu. Yapılabilecek her şey yapılıyordu. Ama anne Bedingfield'den iz yoktu. Kabul gören teori, uyurgezerlik yaptığıydı. Köprüye yakın yolda işaretler varmış. Kız kasıtsız olarak kenara yürümüş gibi görünüyordu. Öyleyse tabii ki aşağıdaki kayalara çarpmış olmalıydı. Ne yazık ki, pazartesi sabahı erken yürüyüşe çıkan bir turist grubu ayak izlerinin çoğunu ezmişti. Bu teorinin tatmin edici olduğunu sanmıyorum. Gençliğimde bana hep şunu söylerlerdi.
Uyur gezerler kendilerine zarar veremez. Kendi altıncı hisleri onları korur. Sanırım Bayan S. Blair de bu görüşte. O kadını anlayamıyorum. Reis'e karşı tavrı tamamen değişti. Şimdi onu bir kedi gibi izliyor, bir fareymiş gibi. Kendini ona karşı medeni davranmaya zorlamak için açıkça çaba sarf ediyor. Halbuki eskiden çok iyi arkadaştılar. Genel olarak kendisinden farklı, gergin, histerik, en ufak seste zıplar hale geldi. Sanırım Joburg'a gitmemin zamanı geldi. Dün nehrin yukarısında gizemli bir ada hakkında bir söylenti çıktı. Üzerinde bir adam ve bir kız olduğu söyleniyordu. Reis çok heyecanlandı. Ortaya çıktı ki bu tamamen bir yanlış anlama. Adam yıllardır oradaymış, otel yöneticisi tarafından da biliniyormuş. Nehir boyunca tekne gezileri düzenliyor, timsahları ve su aygırlarını gösteriyormuş. Hatta evcil bir su aygırı bile tutuyormuş sanırım. Ara sıra tekneden dışarı ısırmak için uzanıyormuş. Sonra bir tekne kancasıyla savuşturuyormuş. Ve kafile gerçekten de bunun ötesine geçmek zorunda hissediyormuş kendini. Kız ne zamandır oradaydı kesin bilinmiyor. Ama açıkça görünüyordu ki bu anne olamazdı. Ve başkalarının işine müdahale etmemenin belli bir inceliği vardır. Eğer bu kadar genç bir arkadaşım olsaydı ve reis beni adadan kovsaydı, aşk işlerimi sorgulamaya gelmiş olsaydı, ne düşünürdüm acaba? Sonra, yarın Joburg'a gitmem kesinleşti. Reis beni buna teşvik ediyor. Orada işler tatsızlaşmaya başlamış, duyduğuma göre. Ama daha da kötüleşmeden gitmek en iyisi. Zaten bir öfkeli adam tarafından vurulacağım sanki. Bayan Blair bana eşlik edecekti. Ama son anda fikrini değiştirdi. Şelalelerde kalmaya karar verdi. Gözlerini reisten ayıramıyormuş gibi görünüyor. Bu gece yanıma geldi ve biraz tereddütle bir iyilik istedi. Anılarını ben mi yöneteyim, hayvanlar değil mi, diye sordum canlı bir endişeyle. O canavar hayvanlarla er ya da geç sıkışıp kalacağımı her zaman düşünmüştüm. Sonunda bir uzlaşmaya vardık. Kırılgan makaleler içeren 2 küçük tahta kutunun sorumluluğunu üstlendim. Hayvanlar ise yerel mağaza tarafından büyük sandıklara paketlenip demiryoluyla Cape Town'a gönderilecek. Paget orada bunların saklanmasını sağlayacak. Onları paketleyenler bunun özellikle tuhaf bir şekilde yapılmasını söylüyor ve özel kutular gerekiyormuş. Bayan Blair'e belirttim. O hayvanları eve götürdüğünde, her biri kolayca 1 pound tutabilir. Paget Joburg'da bana katılmak için can atıyor. Bayan Blair'in kutularını Cape Town'da korumak için bir bahane bulacağım. Ona yazdım, kutuları alıp güvenli bir şekilde bertaraf etmesini sağlasın. Çünkü içlerinde nadir ve büyük değeri olan meraklar varmış. Böylece her şey halledildi. Ben ve Bayan Pettigrew yola koyulduk. Birlikte. Ve Bayan Di Pettigrew'u gören herkes, bunun tamamen saygın bir düzenleme olduğunu kabul edecektir.